Yaşadığın evin, sahip olduğun eşyaların aslında sana değil de, hani, senin onlara ait olduğunu hissettiğin oldu mu hiç? O his çok ağırdır gerçekten. Aynen. Kusursuzca dizilmiş tabakların, o eksiksiz sayılan kaşıkların falan arasında aslında kendi hayatının bir gardiyanına dönüştüğünü fark ettiğin o anı bir düşün. Kesinlikle tüyler ürpertici. Bugün senin için hazırladığımız bu derinlemesine incelemede masada çok çarpıcı bir eser var. Yael van der Vode'nin Emanet adlı romanından derlediğimiz kaynakları konuşacağız. Hı hı. Çok katmanlı ve konuşulması gereken bir metin bu. Kesinlikle. Yani kusursuzca inşa edilmiş bir düzenin arkasında yatan psikolojik şiddeti, o saplantılı bağlılıkları deşifre edeceğiz. 1961 Hollanda'sındayız ve o dönemin karanlık, hiç konuşulmayan sırlarına iniyoruz. Evet, savaşın gölgelerinin aslında hala o evlerin içinde nasıl dolaştığını görmek inanılmaz. Yani düşünsene, bahçede toprağa gömülü bulunan kırık bir porselen tavşan bacağı var ve kaybolduğundan şüphelenilen tek bir tatlı kaşığı. Bunlar bir insanın dünyasını nasıl temelinden sarsabilir, bunu konuşacağız. Amacımız sadece bu evde neler olduğunu anlatmak değil. Tabii, o nesnelerin ardındaki asıl travmayı bulmak asıl mesele. Aynen öyle. Karakterlerin o cansız objelerle kurduğu hastalıklı ilişkinin mekanizmasını çözmek istiyoruz. O zaman doğrudan bu rehinenin, yani ana karakterimiz Isabel'in dünyasına girelim diyorum. Ne dersin? Harika olur. Isabel'in dünyası gerçekten incelenmeye değer bir vaka. Yıl 1961. Hollanda'nın doğusunda çok kırsal, izole bir bölgedeyiz. Isabel, annesinin ölümünden sonra o devasa kır evini tek başına çekip çeviriyor. Kardeşleri Louis ile Henrik evden ayrılmış. Hı hı. Yapayalnız kalmış orada. 30'larına yaklaşmış bir kadın bu. Ama çekip çevirmek kelimesi durumu anlatmaya kesinlikle yetmiyor. Hikaye Isabel'in donmuş toprağı kazarken kırık bir porselen parçası bulmasıyla başlıyor. Üzerinde o mavi çiçekler ve tavşan bacağı olan parça değil mi? Ta kendisi. Bu parça annesinin yemek odasındaki o kilitli vitrinde tuttuğu, kimsenin dokunmasına izin verilmeyen değerli tabak takımına ait. Ve bu ufacık detay Isabel'in zihnindeki tüm güvenlik duvarlarını yıkmaya yetiyor ya. Çünkü o vitrin onun için sadece bir mobilya değil. Değil, evet. Hemen eve koşup tabakları sayıyor panikle. Başka bir günde çekmecedeki kaşıkları büyükten küçüğe dizip sayıyor. 12 yerine 11 kaşık bulduğunda yaşadığı o dehşet anı var ya. İnanılmaz bir panik anı o. Hemen hizmetçi Neilke'den şüpheleniyor, her şeyi kilit altına alıyor falan. Yani hadi bunu biraz açalım. Isabel'in zihni aslında yaşanacak bir evden ziyade hiçbir şeye dokunulmasına izin verilmeyen bir müze gibi. Kesinlikle bir müze. Hani kardeşi Hendrik ona soruyor ya, iyi eşyaları kullanamayacaksan onlara sahip olmanın ne anlamı var diye. Isabel de onlar dokunmak için değil, saklamak için diyor. Evet, o diyalog metnin bel kemiği aslında. Peki ama neden? Yani bir insan neden bütün enerjisini porselen tabakların bekçiliğine adar ki? Bunun ardındaki psikolojik işleyiş tam olarak nedir sence? Bunun altında yatan temel mantık, beynin kontrol kaybıyla ve dehşetle başa çıkma stratejisidir diyebiliriz. Travma ve ani kayıp yaşayan insanlar dünyayı tamamen öngörülemez, kaotik ve aşırı tehlikeli bir yer olarak algılarlar. Her an kötü bir şey olacakmış gibi. Aynen öyle. Isabel'in geçmişine baktığımızda ani ölümler ve terk edilişler silsilesi görüyoruz zaten. Babası sıradan bir pazartesi günü merdivenden düşüp ölüyor mesela. Çok ani ve sarsıcı bir kayıp. Annesi de keza öyle. Aniden hastalanıp haftalar içinde hayata veda ediyor. Sonra kardeşleri kendi hayatlarını kurup onu o koca evde yapayalnız bırakıyorlar. Isabel'in bilinçaltı ister istemez şu sonuca varıyor. İnsanlar güvenilmezdir. Evet, insanlar ölümlüdür ve er ya da geç çeker giderler. Aynen. Hayatındaki hiçbir şey kalıcı veya kontrol edilebilir değil. Ama o 12 kaşık, hani o fiziksel objeler var ya, onlar sabittir. Ve Isabel onları saydığı sürece, kilit altında tuttuğu sürece hep oradadırlar, gitmezler. Yani bir nevi yas tutmama kalkanı olarak mı çalışıyor bu eşyalar? Eğer tabakların tozunu alıp kaşıkları eksiksiz tutabilirse, dışarıdaki o kaotik dünyanın, o ölümün ve kaybın içeri girmeyeceğine inandırıyor kendini. Değil mi?
Tam olarak bu. Obsesif kompulsif davranışların travma sonrası ortaya çıkış mekanizması budur zaten. Mikro düzeyde tamamen kendi otoriteniz altında olan bir kontrol alanı yaratırsınız. Anlıyorum. Kaşıkları saymak basit bir titizlik, bir ev hanımlığı detayı falan değildir yani. Bu bildiğin bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Çok mantıklı. Eşyalar üzerinden bir güvenlik illüzyonu yaratıyor. Eğer her şey yerli yerindeyse, o vitrindeki düzen bozulmazsa bir daha kimse ölmeyecek gibi büyülü ve çaresiz bir düşünce evresi bu. Isabella o eve ve içindeki eşyaları o kadar sıkı tutunuyor ki aslında kendi varoluşunu donduruyor orada. Bekçilik meselesi travma bağlamında bir noktaya kadar anlaşılabilir aslında fakat işin rengi, o eşyaların, o saplantıyla korunan müzenin aslında ona ait olmadığını öğrendiğimizde tamamen değişiyor. Ah evet, asıl rahatsız edici kısım orası. Yani bu kadar korunan o eşyalar nereden geldi? Hikaye bizi 1944 yılına, savaşın sonlarındaki o korkunç kıtlık dönemine götürüyor. Amcaları Karel, 3 kardeşi Amsterdam'dan alıp doğudaki bu eve getiriyor. Ve burada son derece ürpertici bir detay var. Taşındıkları ev zaten başından sonuna kadar tamamen döşenmiş durumda. Yataklar bile yapılmış durumda üstelik. Yok artık diyorsun okurken. Tencereler dolaplarda, pencerelerde vazolar var, şöminenin fayanslarında o malum tavşan figürleri duruyor falan. Hatta kardeşi Hendrik yıllar sonra evi onlar için hazırlayan, yüzü benli, uzun boylu bir kadını hatırladığını söylüyor. Evet ama Isabel bunu şiddetle reddediyor. Hem de nasıl bir öfkeyle. Amcalarının hiç evlenmediğini, evi başkasının hazırlamadığını savunuyor. Ya bir saniye, dinleyici sen de düşün bunu. Başkasına ait, yatakları bile yapılmış, içi tam takır dolu bir eve girip yerleşmek ürpertici değil mi? Kesinlikle öyle. Bu Berar, çalıntı bir arabayı miras alıp asıl sahibinin kim olduğunu düşünmemek için o arabayı her gün saplantılı bir şekilde cilalamayı hatırlatıyor. Kendi eşyan olmayan bir şeyin bekçiliğini yapmak, neden o kadını hatırlamayı bu kadar şiddetle reddediyor sence? O çalıntı araba analojisini alıp bir adım ileri taşıyayım. O arabayı sadece her gün cilalamıyorsun, aynı zamanda bagajını açmaktan da ölümüne korkuyorsun. Oo, çok iyi benzetme. Çünkü o bagajda o arabanın gerçek sahibine ne olduğuna dair kanıtlar yatıyor. İşte metnin asıl meselesi olan ve psikolojide bilinçli körlük yani willful blindness dediğimiz durum tam olarak burada başlıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'nın yüzleşmekten kaçındığı o karanlık gerçek değil mi? Aynen öyle, özellikle de Hollanda'nın. Bunu anlamak çok zor ya. Aslında insan zihni ve toplumlar varoluşsal bir tehdit veya ağır bir ahlaki çöküşle yüzleşmemek için harika bir savunma mekanizması geliştirir. Kolektif amnezi. Toplumsal bir unutkanlık hali yani. Evet, o ev muhtemelen savaş sırasında sürülmüş, evlerinden koparılmış başka bir aileye aitti. Çok büyük ihtimalle Yahudi bir aileye. Hı hı. Yatakların yapılı olması, sofranın bile neredeyse kurulu bırakılması, oradaki insanların kendi istekleriyle ayrılmadıklarının, aniden ve zorla koparılıp götürüldüklerinin en acı kanıtı. Eğer Isabel, Hendrik'in dediği gibi kim bilir bizden önce bu evde neler oldu sorusunun cevabını deşerse, sadece geçmişteki bir haksızlığı kabul etmiş olmayacak, Kendi sığınağında aslında bir suç mahalli olduğunu kabul edecek. kalacak. Ya bu çok ağır bir yük. Çok ağır. Ailesinin refahının başkalarının felaketi üzerine kurulduğunu itiraf etmesi gerekecek. İnsan zihni bu kadar büyük bir ahlaki yükü taşıyamaz işte. O yüzden Isabel görmezden geliyor. Bilinçli olarak kör kalmayı, o yalanı yaşamayı seçiyor. O bahçeye gömülmüş kırık tavşanlı porseleni bulduğunda bu kadar paniğe kapılmasının asıl sebebi de bu o zaman. Hı hı. O küçük porselen parçası adeta topraktan fırlayan bir kemik gibi. Kurduğu o kusursuz yalanı tehdit eden fiziksel bir kanıt sonuçta. Ve Isabel'in bu nefes aldırmayan, her şeyin inkar edildiği düzeni bir noktada patlamaya mahkumdu zaten. Kaçınılmazdı o patlama. Ve o patlama dışarıdan gelen kontrol edilemez bir güç, adeta bir kasırga formunda kapıdan içeri giriyor. Abisi Louis'in yeni kız arkadaşı Eva. Ah evet, Eva kasırgası. Karşılaşmaların gerçek bir felaket ya. Louis, Eva'yı şık bir restoranta kardeşleriyle tanıştırıyor.
Eva böyle ucuza dikilmiş kıyafetleri, röfleli sarı saçları, sürekli pot kıran, şarap kadahlarını deviren tavırlarıyla Isabel'in sinirlerini anında bozuyor. Tam bir tezat oluşturuyorlar. Kesinlikle. İşin kötüsü Louis bir iş seyahatine çıkmak zorunda kalıyor ve Eva'yı haftalarca Isabel'in o donmuş müze evine bırakıp gidiyor. İnanılmaz bir gerilim. Eva'nın o eve girişi kelimenin tam anlamıyla o kapalı ekosisteme atılan bir bomba etkisi yaratıyor zaten. Aynen öyle. Eva direkt ölen annenin odasına yerleşiyor mesela. Isabel için en kutsal yer. Evet, sürekli gürültü yapıyor, eşyalara falan dokunuyor. Isabel'in bahçede bulup gizlediği o kırık porselen parçasını bulup kurcalıyor. Hizmetçi Nailke ile mutfakta labali bir şekilde şarap içiyor. Bütün sınırları ihlal ediyor tek tek. Tansiyon o kadar yükseliyor ki, Isabel çalışma odasında Eva'yı bir küpeyi saklarken yakaladığında onu hırsız zannedip bileğini sıkıyor. Oysa küpe sahte altından. Yani Eva'nın kendi küpesi. O sahne çok çarpıcıdır. Orada Eva, Isabel'e aslında hiç de göründüğü gibi yüzeysel olmadığını gösteren o keskin bakışıyla şunu söylüyor. Zahmetsizce benden nefret ediyorsun. Bu laf beni bitirdi mesela. Evet, çok derinden vuruyor Isabel'i. Isabel camdan kırılgan bir kale, Eva ise o kalenin içinde seken, her an her şeyi kırabilecek bir tenis topu gibi sanki. Ama benim asıl merak ettiğim şu. Eva'nın bu sakar, dikkatsiz, sinir bozucu halleri bana pek inandırıcı gelmiyor açıkçası. Hı hı. Sanki Isabel'in o camdan kalesini bilerek taşlıyor gibi. Sence bu kasıtlı bir kaos mu? Eva neden özellikle Isabel'in damarına basmak için bu kadar uğraşıyor? Bu çok güçlü bir hipotez. Ve metin bize Eva'nın göründüğünden çok daha zeki ve derin bir gözlemci olduğunu defalarca hissettiriyor aslında. Eva'nın o provokasyonları büyük ölçüde kasıtlı. Hadi ya, gerçekten mi? Evet, evet. İkisi bir gün barda otururken Eva kendi ailesinin nerede olduğu sorulduğunda çok soğuk bir şekilde şey diyor. Hepsi yok oldu. Tamamen yok oldu. Çok ağır bir cümle. Bu çok kritik bir detay işte. Eva da aslında devasa bir kaybın, büyük bir savaş travmasının içinden geliyor. Ancak bu iki kadının travmayla başa çıkma yöntemi birbirine tamamen zıt. Nasıl yani? Şöyle ki, Isabel acısını eşyaları dondurarak, hissizleşerek, bir bekçiye dönüşerek yaşıyor. Eva ise hayatta kaldığını hissetmek için tam tersine kaosa, sese, sınırları ihlal etmeye ve temasa ihtiyaç duyuyor. Ha, yani Eva'nın o dikkatsizliği hem kendi savunma mekanizması hem de Isabel'i uyandırmak için kullandığı bir kışkırtma aracı. Kesinlikle öyle. Eva, Isabel'in o görünmez duvarlarını ve içindeki ölü sessizliği çok çabuk fark ediyor. Sürekli eşyalara dokunması, kuralları yıkması, hep Isabel'i o dondurulmuş halden çıkarmak için bir çaba aslında. Bir nevi onu sarsmaya çalışıyor. Aynen. Bazen insanlar kendilerinde bastırdıkları canlılığı dışarıda gördüklerinde o kişiden ölesiye nefret ederler ya. Isabel'in bastırdığı, yaşamaktan korktuğu her şeyin somut hali. Dağınık, gürültülü, kusurlu ama hayatta. Yaşıyor yani her şeye rağmen. Hı hı. Eva'nın varlığı, Isabel'in o yalan dünyasına ve bilinçli körlüğüne yapılmış doğrudan bir sabotajdır. Ya bu sabotajın ulaştığı nokta beni asıl düşündüren kısım biliyor musun? Çünkü Isabel'in duvarları sadece o çalıntı eşyalara ve geçmişin inkarına dair değil. Kendi bedeniyle, kendi arzularıyla arasında da devasa bir uçurum var bu kadının. O uçurum çok derin. Hikaye burada bize çok rahatsız edici bir geri dönüş, bir flashback sunuyor. Isabel ergenlik dönemindeyken kardeşi Hendrik'i erkek piyano öğretmeniyle ormanda uygunsuz ve travmatik bir şekilde yakalıyor. Evet, o travmanın kökeni. Eve döndüklerinde annesinin durumu fark edip Hendrik'in yüzüne tokadı nasıl yapıştırdığını, o yüzüğün Hendrik'in dudağını nasıl patlattığını görüyor kızcağız. O şiddet anı zihnine kazınıyor tabii. Kazınmaz mı? Isabel'in zihninde arzu duymak, cinsel bir çekim hissetmek, direkt şok edici bir şiddet, kirlilik ve cezalandırılmayla kodlanıyor. O yüzden arzudan da arzu edilmekten de köşe bucak kaçıyor, adeta tiksiniyor bunlardan. Ta ki komşu Yoğan'la çıkılan o boğucu akşam yemeğine kadar. Johan karakteri burada sadece bir yan karakter değil aslında. Toplumun o boğucu, her şeyi baskılayan ve kadın bedeni üzerinde hak iddia eden egemen yapısının fizikselleşmiş hali o adam. Evet ya,
Sürekli sınırları ihlal eden, çok rahatsız edici bir figür o. O yemeğin dönüşünde Johan arabada elini Isabel'in bacağında yukarı doğru itiyor. Kapıya geldiklerinde alkol kokan o iğrenç nefesiyle Isabel'i duvara sıkıştırıp zorla öpmeye çalışıyor. Kabus gibi bir an. Kesinlikle. Isabel o an korkunç bir panik ve iğrenme hissediyor. Kaskatı kesiliyor. Eve zor atıyor kendini. Ama eve girdiğinde işin rengi tamamen değişiyor. Mutfakta onu kim bekliyor? Eva. Hem de pembe ipek geceliğiyle. Aynen. Pembe, ipek geceliği, dağılmış saçlarıyla falan. Johan'ın onu öpüp öpmediğini soruyor. Isabel'in reddedişi ve o içsel karmaşası üzerine Eva yaklaşıp şey diyor. Büyütülecek bir şey değil. Bak şöyle bir şey. Ve Isabel'in dudaklarına küçücük nazik bir öpücük konduruyor. O küçücük öpücük her şeyi ters yüz ediyor. Hem de nasıl? Sonrasında işler tamamen değişiyor ya. İkili, annesinin yıllardır kilitli tutulan Isabel'in girmeye bile korktuğu o yatak odasında inanılmaz tutkulu, dağınık, vahşi bir gece yaşıyorlar. O kilitli kapıların kırıldığı an. Isabel o gece kendi sesine kendi bile şaşırıyor falan. Eva'nın bedenindeki güneş yanıklarını, o soluk yara izini keşfediyor. Benim burada anlamaya çalıştığım şey tam olarak şu. Johan'ın o tacizi Isabel'de neden sadece bir donma ve tiksinti yarattı da Eva'nın o küçücük öpücüğü bütün barajları yıktı geçti. Bu çok kritik bir soru. Neden Johan'dan o kadar korktu da Eva'ya bu kadar kolay teslim oldu? Hani diyorum ya, işgalci kapıyı kırmadı, sadece ondan bir dans istedi ve onu öptü sanki. Burada travmanın bedendeki nörolojik yansımalarına bakmamız gerekiyor açıkçası. Travma beynin tehdit algısını sürekli açık tutar. Savaş ya da kaç mekanizması devrededir her zaman. Ama bir de donma mekanizması vardır. Johan'ın yaptığı buydu değil mi? Evet, Joan'ın yaklaşımı çok agresif, talepkar ve tahakküm ediciydi. Isabel'in amigdalası anında tehdit altındasın alarmı verdi. Çünkü bu baskıyı geçmişteki o şiddet yüklü tokat anısıyla bağdaştırdı zihni. Bedeni de kendini korumak için donup kaldı. Aynen öyle. Ancak Eva'nın yaklaşımında tahakküm yoktu. Johan gibi ona sahip olmaya çalışarak üstüne çökerek gelmedi. Merak, şefkat ve en önemlisi kendi kusurlarıyla teklifsiz bir şekilde geldi. Şey der gibi, senden bir şey çalmıyorum, seni ele geçirmeye çalışmıyorum, ben sadece buradayım der gibi. Kesinlikle. Tahakküm içermeyen, talepkar olmayan bir temas, beynin o tehdit algısını devre dışı bırakır. Bu sahnede cinselliğin sadece fiziksel bir uyanış olmadığını anlıyoruz. Varoluşsal bir yaşadığını hissetme ve kendine sahip çıkma durumu aslında bu. Isabel için çok büyük bir adım bu. Cansız, soğuk porselen tabaklara falan. Kendini de o eşyalar gibi dondurmuştu. Evet, Eva ise kusursuz bir porselen değil. Güneş yanıkları olan, terleyen, nefes alan, üzerinde o yara izini taşıyan çok canlı bir beden. Isabel o gece Eva'nın vücudundaki o yara izine dokunduğunda mecazi anlamda ölüler diyarından çıkıyor. Hayata geri dönüyor. Hayatın o acıtan, kusurlu ama yaşanmaya değer olan gerçekliğine dokunuyor nihayet. Cinsellik, Isabel'in "ben buradayım, yaşıyorum ve bir şeyler hissediyorum" çığlığına dönüşüyor o gece. Ya o uyanış anı metinde o kadar sarsıcı bir metaforla anlatılıyor ki. Isabel o gece Eva'ya dokunurken içinden geçenler çok vurucu. Şey diyor içinden, parmaklarımın arasındaki ıslaklık batmakta olan bir kayıktan su boşaltmak gibiydi. Çok tüyler ürpertici bir cümle. Sadece cinsel bir arzu değil bu, değil mi? Bu devasa bir hayatta kalma çabası. Hayat kurtarıyor aslında o an. Eva'yı tutarken o cansız, çalınmış evin içindeki kendi hayatını kurtarıyor kadın. Çok doğru. Sonraki sabah uyanıyorlar ve Isabel hizmetçiye şey diyor, annemin odasına girme. Bunu derken ilk defa oranın sadece ölü annesine ait bir müze değil, kendi nefes aldığı, kendi yaşadığı bir alan olduğunu kabulleniyor. Çalıntı bir eve ve geçmişin sırlarına bekçilik yapmaktan vazgeçip kendi arzularının dizginlerini eline alıyor. Harika bir dönüşüm. Peki, dinleyici, tüm bu anlattıklarımız 1961 yılındaki bu evin sırları seninle neden ilgili sence? Hepimizin hayatında kendi kilitli vitrinlerimiz var, değil mi? Olmaz mı? Herkesin vardır. Bazen sahip olduklarımızı, o kurulu düzenimizi, hatta kalbimizi kaybetmekten o kadar çok korkarız ki aslında onları gerçekten yaşamayı unuturuz. Bir şeyleri saplantılı bir şekilde kontrol etmeye çalışmak, her detayı saymak, her duyguyu tartmak aslında o kontrolsüz, dağınık,
Ama alabildiğine gerçek olan hayatı içeri almamak için kendi etrafımıza ördüğümüz kalın bir duvardır. Aynen öyle. Bu hikaye bize geçmişin hayaletlerini ancak o kusursuz sandığımız düzeni bozmaya cesaret ettiğimizde def edebileceğimizi gösteriyor. O yara izlerine dokunduğumuzda yani. O duvarları yıkmadığımız sürece sadece kendi hayatımızın değil, yüzleşmekten korktuğumuz başka hayatların da yalanlarına bekçilik yapmaya mahkum kalırız maalesef. Isabel, o evin asıl sahibinin kim olabileceği gerçeğini sezinlediğinde tutunabileceği tek şeyin Eva'nın o nefes alan bedeni olduğunu anladı. Kendi içindeki arzu olduğunu anladı. Eşyalar bizi korumaz yani. Koruyamazlar zaten. Eşyalar sadece biz onlara bir anlam yüklediğimiz sürece taşıdığımız bir yüktür aslında. Önemli olan o eşyaların altındaki gerçeğe görebilme cesaretidir. Hayatta kalmak ile gerçekten yaşamak arasında işte o devasa uçurum gibi fark var. Çok haklısın. Şimdi senden şunu düşünmeni istiyorum dinleyici. Evindeki en eski, en değer verdiğin o eşyaya git ve ona yakından bir bak. Acaba o eşya senden önce kime aitti? Hangi sırları, hangi gözyaşlarını ya da hangi kahkahaları gördü o sessiz yüzeyiyle? Ve eğer o eşya aniden tam da şu an tuzla buz olsaydı, Ki bu çok korkutucu bir ihtimal. geriye kalan o büyük boşlukta kendi hayatınla, kendi bastırdığın duygularınla ilgili hangi gerçekle yüzleşmek zorunda kalırdın? Üzerine düşünmeye fazlasıyla değer bence. Bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.